Titanic, 269 metre uzunluğu, 52.000 ton ağırlığı ile bir zamanların en büyük yolcu gemisiydi. White Star Line şirketi tarafından yapılan gemi, İngiltere'nin Southampton limanından yola çıkacak ve Amerika'nın New York şehrine doğru hareket edecekti. Yüz binlerce insanın merakla beklediği o gün geldi çattı. Dev gemi ilk seferine 10 Nisan 1912 tarihinde başladı. Farklı limanlardan yolcular aldıktan sonra New York'a doğru yola çıktı. Kimse onun son seferi olduğunu aklına bile getirmiyordu. Yolculuğun ilerleyen günlerinde tarih 14 Nisan 1912'yi gösterdiğinde facia gerçekleşti. O günün geç saatlerinde Titanic'in önüne aniden bir buzdağı çıktı. Gemi buzdağına çarpmamak için dönmeye çalışsa da başarılı olamadı. Buzdağına şiddetli bir şekilde çarptı ve ciddi hasar aldı. Kaçınılmaz son gerçekleşti ve gemi batmaya başladı. 15 Nisan'ın ilk saatlerinde Titanic sulara gömüldü. Tarihte buzdağına çarparak batan ilk ve tek gemi Titanic'tir. Bu trajik olayda hava çok soğuktu ve okyanusun sıcaklığı eksi derecedeydi. Geminin yardımına gelecek başka gemiler çok uzaktaydı. Onlar gelene kadar her şey bitmiş olacaktı. Gemide yeteri kadar filika olmaması ve olan filikalara da yeteri kadar yolcu bindirilmemesinden dolayı yolcuların büyük çoğunluğu filikalara binemedi. Bu insanlar gemi batana kadar gemide kalsalar da gemi battıktan sonra dondurucu suda donarak öldüler. Yapıldığı zamanda dünyanın en büyük gemisiydi. Herkes onu batması imkansız gemi diyordu. Fakat ilk yolculuğunda umulmadık bir şekilde battı. Bu olay onu meşhur yaptı ve günümüzde bile halen konuşulan tarihin en ünlü gemilerinden biri oldu. Peki 1912 yılında Titanic gemisinde yolculuk yapan yolculardan biri de biz olsaydık kurtulma şansımız ne olurdu? Titanic yolculuğuna başladığında gemide mürettebat dahil 2224 kişi yolculuk ediyordu. Gemi buzdağına çarpıp battıktan sonra 2224 yolcunun sadece 710'u kurtulmayı başardı. Bu rakam tüm yolcuların %32'sine denk gelmektedir. 1514 kişi o gece hayatını kaybetti. Bu kadar çok kişinin ölmesinin en büyük nedeni gemide az sayıda filika bulunmasıyla birlikte okyanusun çok soğuk olmasıydı. Titanic'te yolcular 1., 2. ve 3. sınıf olarak 3 gruba ayrılıyordu. 1. sınıf yolcular çok zengin insanlardı ve bazı önceliklere sahipti. Bu yolcuların arasında meşhur olmuş iş adamları, ünlü insanlar bile vardı. 2. sınıf yolcular daha orta halli insanlardı. 3. sınıf yolcular ise fakir olarak kabul edilen insanlardı. Bu gruptaki insanların büyük kısmı bir daha geri dönmemek üzere Amerika'ya yeni bir hayat kurma hayali için giden insanlardı. Bu insanların gemide kaldıkları odalar bile diğerlerine göre çok daha kötüydü. Geminin en üst katlarında 1. sınıf yolcuların odaları bulunuyordu. Onun altında 2. sınıf yolcuların odaları vardı. Geminin en alt katlarında ise 3. sınıf yolcuların odaları bulunuyordu. Titanic buzdağına çarpıp batmaya başladıktan sonra yeteri kadar filika olmaması sebebiyle öncelikle kadın ve çocukların filikalara bindirilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca 1. sınıf yolcuların daha öncelik hakkı da vardı. Gemide 1. sınıf yolcularda 6 çocuk, 2. sınıf yolcularda 24 çocuk, 3. sınıf yolcularda ise 79 çocuk vardı. 1. sınıf çocuk yolcuların 6 tanesinden 5 tanesi kurtuldu. 2. sınıf çocuk yolcuların hepsi kurtuldu. 3. sınıf çocuk yolcuların 79 tanesinden sadece 27 tanesi kurtuldu. 3. sınıf çocuk yolcuların kurtulma oranı %34 iken bu sayı 1. ve 2. sınıf çocuk yolcularında neredeyse %100'dü. 1912 yılında Titanic'te yolculuk yapan yolculardan biri siz olsaydınız ve çocuk olsaydınız, 1. ya da 2. sınıf çocuk yolculardan biriyseniz muhtemelen kurtulacaktınız. Fakat 3. sınıf çocuk yolcu olsaydınız kurtulma şansınız %50 bile değildi.
Ama yine de gemideki tüm yolcuların %32'sinin kurtulduğunu göz önünde bulundurursak daha şanslı durumdaydınız. Gemi batarken kadın ve çocuk yolculara öncelik verilmişti. Dolayısıyla kadın olmak kurtulmak için daha avantajlıydı. Gemide 1. sınıf yolcularda 144 kadın, 2. sınıf yolcularda 93 kadın ve 3. sınıf yolcularda 165 kadın vardı. 1. sınıf kadın yolcuların sadece 4 tanesi hayatını kaybederken 140 tanesi kurtulmayı başardı. 2. sınıf kadın yolcuların 13 tanesi hayatını kaybederken 80 tanesi kurtuldu. 1. sınıf kadın yolcuların %97'si, 2. sınıf kadın yolcuların ise %86'sı Titanik'ten kurtuldu. Gemide bulunan 165 3. sınıf kadın yolcunun sadece 76 tanesi kurtulmayı başardı. Bu da 3. sınıf kadın yolcuların %46'sına denk gelmektedir. 1912 yılında Titanik'te yolculuk yapan yolculardan biri siz olsaydınız ve kadın olsaydınız, size öncelik verildiği için kurtulma şansınız erkeklerden daha fazla olurdu. Bununla birlikte 1. ya da 2. sınıf yolcu olsaydınız büyük olasılıkla hayatta kalırdınız. Ama 3. sınıf kadın yolcu olsaydınız çocuklarda da olduğu gibi kurtulma şansınız %50'den az olurdu. Ama yine de 3. sınıf kadın yolcu olsanız bile kurtulma şansınız genel ortalamadan fazla olurdu. 1912 yılında Titanik'te yolculuk yapan bir yolcu olsaydınız ve erkek olsaydınız geminin en şanssız kişileri arasında yer alacaktınız. Gemide 1. sınıf yolcularda 175 erkek, 2. sınıf yolcularda 168 erkek ve 3. sınıf yolcularda 462 erkek vardı. 1. sınıf erkek yolcuların 57 tanesi, 2. sınıf erkek yolcuların 14 tanesi ve 3. sınıf erkek yolcuların 75 tanesi Titanik'ten kurtulmuştur. Sayılardan da anlaşılabileceği gibi erkek yolcu olmak 1. sınıf yolcu olsanız bile büyük bir dezavantajdı. 1. sınıf erkek yolcuların sadece %33'ü kurtulabildi. Bu oran 2. sınıf erkek yolcularda %8, 3. sınıf erkek yolcularda ise %16'dır. Eğer 1912 yılında Titanik'te yolculuk yapan 18 yaşından büyük bir erkek yolcu olsaydınız işiniz çok zordu. 1. sınıf yolcu olsanız bile kurtulma şansınız %50'den azdı. 2. ya da 3. sınıf yolcu olsaydınız büyük olasılıkla kurtulamayacaktınız. Titanik'te yolcuların yanında bir de gemide farklı görevlerde çalışan mürettebat vardı. Bu mürettebat 23 kadın ve 885 erkekten oluşuyordu. Gemide çalışan neredeyse herkes erkekti. Titanik'te bulunan kadın mürettebatlar şanslı kesimde yer alıyordu. Her ne kadar çalışan olsalar da kadın oldukları için filikalara öncelikli olarak binebildiler. Gemideki 23 kadın mürettebatın sadece 3 tanesi hayatını kaybetti. Kadın mürettebatın %87'si Titanik'ten kurtuldu. Gemide erkek mürettebat olmak ise belki de en şanssız durumdu. Çünkü Titanic battığında en çok bu gruptan insan hayatını kaybetti. Gemide bulunan 885 erkek mürettebatın sadece 192 tanesi kurtulabildi. Oranladığımız zaman bir erkek mürettebatın kurtulma şansı %22 idi. Eğer 1912 yılında Titanic gemisinde çalışmak için işe alınmış olsaydınız ve ilk yolculuğunda yer alan mürettebattan biri de siz olsaydınız, kadın mürettebat iseniz muhtemelen kurtulacaktınız. Fakat erkek mürettebat iseniz kurtulma şansınız çok düşük olacaktı. Hiç şüphesiz hemen hiç kimse 1912 yılında Titanic ilk yolculuğuna çıktığında gemide bulunan yolculardan biri olmak istemezdi. Ama eğer o gemide ben de olsaydım kurtulur muydum yoksa kurtulamaz mıydım diye düşünenler mutlaka olmuştur. Gemi battıktan sonra elde edilen verilere göre en şanslı grup çocuklardı. Kadınlar da çocuklar kadar olmasa da yine de şanslı sayılırdı. Erkekler ise şanssız taraftaydı. Gemide erkeklerin sayısı kadın ve çocuklardan çok fazlaydı. Buna rağmen Titanic'ten kurtulan erkek sayısı toplam kurtulan insan sayısının yarısından azdır. Özellikle 2. ve 3. sınıf erkek yolcuların ve erkek mürettebatın kurtulma şansı neredeyse yoktur.
İzlemiş olduğunuz videoya benzer konularda ya da ilginizi çekebilecek başka konularda bilgilendirici videoları gözden kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve kanalımı yakından takip edebilirsiniz.